Motorcu Kivi kanalından herkese merhabalar. Dünyanın uzak ucu Yeni Zelanda'dan sevgiler. Bu videoda sizlere tecrübe ettiğim ve gözlemlediğim kadarıyla Yeni Zelanda'daki eksikliklerden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. 1. Uzaklık. Bildiğiniz gibi Yeni Zelanda ile Türkiye arasındaki mesafe tam 17.000 kilometre. Sadece uçuş yolculuğu 22-23 saat sürüyor. Aktarmalardan bahsetmiyorum bile. Yine Dubai, Katar, Japonya, Kore üzerinden buraya gelinebilir. Ama bence en uygun ve en kestirme yol diyebileceğim Singapur üzerinden olabilir. Çünkü 11 saat İstanbul, Singapur ve yine 11 saat Singapur, Yeni Zelanda diyebilirim. Ya da Türk Hava Yolları'yla 10 saatlik bir uçuşun ardından Bangkok'a gidebilirsiniz. Ve yine oradan Tay Hava Yolları'yla bir 10,5-11 saatlik yolculuğun ardından buraya gelebilirsiniz. Tabii ki bu uzun uçak yolculukları sizi çok yoracak ve eğer uçak fobiniz varsa bu adeta bir işkenceye dönüşecek. Benim de yani dünyanın pek çok yerini gezmiş olmama rağmen ufak bir uçak fobim var. O yüzden Yeni Zelanda ile Türkiye arasındaki mesafe inanılmaz diyebilirim. Yeni Zelanda'nın komşularından bahsetmiştim birkaç video önce. Onu da şuraya bırakayım. Eğer diyelim ki tatile gitmek istediniz, en yakın yer Avustralya ya da diğer ada ülkeleri. Diyelim ki daha egzotik bir yere gitmek istiyorsunuz, işte Tayland, Bali. Yine bir 10 saatlik uçak yolculuğu yapmanız lazım. Amerika için yine 11 saat 12 saatlik uçak yolculuğu. Batı yakasından bahsediyorum. Güney Amerika zira öyle 13-14 saatlik bir uçak yolculuğu. Yani Yeni Zelanda her yere çok uzak. O yüzden insanlar Yeni Zelanda dışında tatile gidecekleri zaman en az bir aylık tatile çıkıyorlar. Yine bu uzaklığın içerisine vatan özlemi ve kültürel şoku da ekleyebiliriz. Dilediğiniz zaman maalesef Türkiye'ye gidemeyeceksiniz. Bunun için önünüzde yine bu uzaklık çıkacak ve uzaklıkla beraber tabii ki pahalı bilet ücretleri. 2. Evler. Yeni Zelanda'daki evlerin %90'ı müstakil. Ancak büyük şehirlerin merkezlerine gittiğiniz zaman büyük apartmanları, yüksek katlı apartmanları görmek mümkün. Ya da popüler bölgelere gittiğinizde 3-4 katlı binaları görmeniz mümkün. Ancak dediğim gibi yani %90 oranında müstakil evler ve bu müstakil evler gerçekten çok eski. Çünkü çoğu ahşaptan yapılmış ve hiçbir şekilde izolasyon yok. Yani yazın çok sıcak, kışın gerçekten çok soğuk oluyor evlerin içi. Özellikle yağış ve kuvvetli fırtınalarda çatıların uçtuğu, camların hasar gördüğünü görmek mümkün. Evlerde hiçbir şekilde ısıtıcı yok. Yani kalorifer sistemi yok. Sadece dışarıdan parayla satın aldığınız elektrikli ısıtıcıları kullanabilirsiniz. Ancak devlet şöyle bir adım attı. Ev sahiplerine, evlerine klima taktırmalarını, yani bir ısıtıcı taktırmalarını şart koştu. Şöyle bir örnek vereyim. Bu benim 6 ay önce yaşadığım bir evdi ve kış zamanında yaşamıştım ben bu evde. Bu ev tam 93 yaşındaydı. Ahşaptan yapılmıştı. Bir sefer çatımız uçtu. Bir sefer camımız kırıldı rüzgardan ötürü, kuvvetli rüzgardan ötürü. Birkaç sefer su bastı evi aşırı yağmurdan dolayı ve ufak şiddetli bir rüzgarda bile inanılmaz derecede sallanıyordu. Kışın biraz erken uyanıyordum işe gitmek için, 6-6.30 gibi. İnanılmaz derecede soğuk oluyordu evin içi. Hatta dışarısı daha sıcak geliyordu bana. O yüzden bahsettiğim gibi Yeni Zelanda'da maalesef evler gerçekten çok eski. 3. Doğal afetler. Yeni Zelanda Pasifik Okyanusu'nda yalnız bir ada ülkesi. Ancak doğal afetlerin eksik olmadığı bir ülke. Hem Pasifik Okyanusu'ndaki ateş çemberi fay hattında yer alması hem de ülke içindeki fay hatlarından ötürü sık sık depremlerin olduğu bir ülke. Haritada son 365 günde orta ölçekli depremleri görüyorsunuz. Yani 3.7 ile 6.2 arasındaki depremler. Bu da geçen Mart ayında haberlere konu olan ve Yeni Zelanda'nın 125 km ötesinde okyanusta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki şiddetli deprem. Ayrıca 2011 yılında Christchurch'te bir deprem meydana geldi 6.2 büyüklüğünde ve tam 185 kişi hayatını kaybetti, 2000'den fazla kişi yaralandı. Yani eğer Yeni Zelanda'ya gelecekseniz depremlere hazırlıklı olmanız lazım. Tsunami. Okyanusta olduğu için tabii ki bu depremlerin ardından bazen tsunami alarmları veriliyor ülkede. Ve özellikle denize yakın olan yerleşim yerlerinde tsunami uyarı levhalarını görmeniz mümkün. Ve bunlar için halk bilinçlendiriliyor, eğitimler veriliyor. Yani bir tsunami olduğunda ne yapacağını size gösteriliyor. Ben de Tauranga'ya gittiğimde, yani Tauranga şehrine gittiğimde hayatımda ilk defa bir tsunami uyarı levhası gördüm. Böyle insanın biraz içi ürperiyor. Acaba hani böyle bir şey olduğunda insanlar ne yapıyor ya da benim şu an başıma gelir mi diye. Gerçekten biraz korkutucu bir deneyim oldu benim için.
Ve tabii ki volkanik hareketler. Güney Ada'daki volkanların hiçbirisi aktif değilken Kuzey Ada zaman zaman ufak hareketlenmeler, zaman zaman ufak patlamalarla adından söz ettiriyor. Hatırlayacağınız gibi 9 Aralık 2019'da Plenty Bay bölgesindeki, yani Plenty Körfezi bölgesindeki aktif bir yanardağ olan Beyaz Ada patladı ve maalesef o esnada orada 47 tane turist vardı. 22'si bu patlamadan ötürü hayatını kaybetti. Yani hem depremler, hem tsunami, hem volkanik hareketler bu ülkenin bir gerçeği. 4. İklim. Artık güney yarımküredesiniz. Alıştığınız kış ayları yaz, yaz ayları ise kış olacak. Şu an kış mevsimindeyiz ve kıştan başlayalım. Güney Ada kışın karlara teslim olurken Kuzey Ada sadece sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara teslim oluyor. Yani bu sağanak yağış hiçbir şekilde durmuyor. Tüm kış devam ediyor diyebilirim. Sağanak yağış ve rüzgar bütün bir kışı ıslak bir şekilde soğukta geçirmenize neden oluyor. 72 yıl sonra 2011 yılında Auckland'da ilk defa kar yağdı. Böyle lapa lapa değil de tane tane birkaç saat yağdı ve durdu. Ancak bu insanlar için tarihi bir andı diyebilirim. Yazları ise Yeni Zelanda'nın üzerindeki ozon tabakası ince olduğu için güneşten gelen ışınlar zararlı olabiliyor. Yani daha fazla yakıcı olabiliyor. O yüzden insanlarda ciddi güneş yanıkları ve yaralanmalar, bazı cilt hastalıklarını görmeniz mümkün. Hatta bazı insanlar cilt kanserine yakalanıyorlar bu yakıcı güneş ışınlarından ötürü. Bunun önüne geçebilmek için de işte güneş gözlüklerini takıyorlar ya da koruyucu krem sürüyorlar. Zaten yaz mevsiminde insanların hep yanlarında güneş kremi taşıdıklarını görürsünüz. Güneşten kendilerini korumaya çalışıyorlar. 5. Hayat pahalılığı. Şöyle bir örnek verelim. Yeni Zelanda'daki saatlik asgari ücret 20 dolar. 40 saatlik bir çalışma yaptığınızı varsayalım. Yani 800 dolar kazanıyorsunuz. Ancak vergi çıktıktan sonra cebinize 677 dolar net para kalıyor. Bu 677 doların içerisinden kiranızı, market alışverişinizi, varsa faturalarınızı, sosyal aktivitelerinizi, benzininizi, alışverişinizi, her şeyinizi buradan karşılamak zorundasınız. Ben şöyle bir örnek yaptım. Kabaca 500 dolar civarı tutuyor diyebilirim. Ve bu 677 dolardan bunları yani bir şekilde idame ettirmeniz lazım. Bu harcamaları bir şekilde idame ettirmeniz lazım. Burada insanlar genellikle yıllık 50 bin dolar civarında kazanıyorlar. Yani 50 bin, 55 bin dolar civarında kazanıyorlar. Ve bu kazandıkları ücretten genellikle %30 vergi alınıyor. Bu da çok yüksek bir oran. Özellikle Avustralya'ya baktığınızda ya da Kanada'ya baktığınızda çok yüksek bir oran. Çok alınan yüksek bir vergi diyebilirim. Tabii ki vergi iadesi yapılıyor. Ancak o vergi iadesinden de vergi alınıyor. Diyelim ki burada hastalandınız ve hastaneye gittiniz. Size sorulacak ilk soru, buranın vatandaşı mısın? Burada oturum iznin var mı? Eğer cevabınız hayırsa gerçekten tedavi olmak için fahiş fiyatlar ödemeniz gerekebiliyor. Bu doktor muayenesi ve daha sonra tabii ki eczaneye gittiğinizde ilaçlarınıza katlanarak artıyor. Özellikle dişçi ve göz doktorları burada gerçekten çok pahalı. Şöyle bir örnek vereyim. Benim ön dişim kırıldı ve bunu yaptırmam için benden tam 1200 dolar istediler. Ancak ben geçici bir çözüm yaptırdım. O bile 250 dolar tuttu. Yani buraya gelmeden önce iyice bir check-up'ınızı yaptırın. Özellikle göz, kulak, diş gibi pahalı olabilecek tedavilerinizi Türkiye'de yaptırmanızı tavsiye ederim. Diyelim ki bir kanal tedavisi, yani yakın çevremden duyduğum kadarıyla en az 2000 dolardan başlıyor dediler. Bahsettiğim gibi özellikle hastane masrafları ya da kiralar burada gerçekten çok pahalı. Ve bu hayat pahalılığının içine tabii ki de Yeni Zelanda'nın uzaklığını da eklersek bir yere gitmek istediğiniz zaman en az 1500-2000 dolar uçak parası vermek zorundasınız. Bir başka konu ise vizeye başvuracağınız zaman devlet sizden gerçekten çok yüksek meblağlar isteyebiliyor. Yani hangi vizeye başvurduğunuz önemli değil. Özellikle çalışma vizesi ya da oturuma başvurduğunuz zaman 1500 dolardan 2000 dolardan başlıyor diyelim. Gerçekten hani burada bile çok fazla para ödediğinizi hissedebiliyorsunuz. Yani basit bir vize işleminde bile hem devlete hem arada bir aracı varsa danışman gibi ona gerçekten çok büyük meblağlar ödemeniz gerekebilir. 6. İş olanakları. Auckland, Yeni Zelanda'nın iş olanakları açısından en büyük şehri. Ayrıca Christchurch, Hamilton, Wellington ve Queenstown'da da iş fırsatları var. Daha çok hizmet sektörü ve tarım işlerinde iş fırsatlarını yani işleri bulmak kolayken diğer alanlarda maalesef iş bulmak, işe girmek oldukça zor. Özellikle göçmenlik sitesinde bu kadar aranılan, bu kadar ülkenin ihtiyacı olan meslekler varken özellikle IT, mühendislik, tıp, okul öncesi eğitim, yaşlı bakımı gibi mesleklere ihtiyaç duyulurken yani Yeni Zelanda göçmenlik sitesinde gördüğünüz gibi şartlar gerçekten çok ağır, süreç çok yavaş ilerliyor. Sizden bir ton evrak isteniliyor. Yani işi biraz yokuşa sürüyorlar diyebilirim.
Eğer bir alanda profesyonelleşmek ve o alanda en zirveye oynamak istiyorsanız burası size uygun bir yer olmayabilir. Zira Yeni Zelandalılar burada eğitimlerini tamamladıktan sonra ya da burada 2-3 sene çalıştıktan sonra Avustralya'ya gidiyorlar. Çünkü orada daha iyi bir kariyer yapabileceklerini, daha iyi kazançlar elde edebileceklerini düşünüyorlar. Yani kısacası Yeni Zelanda burada bir sıçrama tahtası. Yani kısacası buraya gelenlerin bir sonraki hedefi genelde Avustralya oluyor. Bahsettiğim gibi hem iş imkanlarının fazla olması hem nüfusun fazla olması, ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olması, iş fırsatlarının fazla olması adeta buradaki Yeni Zelandalıları, Kiwileri cezbediyor. Hızlı diğer örnekleri de vereyim. Eğer canlı bir şehir hayatını seviyorsanız, eğer hareketli bir şehirden geliyorsanız, diyelim ki İstanbul'dan geliyorsunuz buraya ve o keşmekeşi, o hareketliliği, o canlılığı seviyorsanız burası size uygun bir yer olmayabilir. Yeni Zelanda çok ama çok sakin bir yer. Yaşlı nüfusu çok fazla ve adeta sizi bir süre sonra bu sakin hayat içerisine alıyor. Ben sakinliği severim, ben dingin bir hayat istiyorum diyorsanız burası sizin için en iyi yer. Ama şöyle bir uyarı vereyim. Hani ben bile bu sakinliği seviyordum. Hani bir yerden sonra bu sakinlik, bu durgunluk gerçekten insanın hani sinirlerini bozuyor diyebilirim. Çünkü saat 5'te, saat 6'dan sonra açık bir yer bulmanız imkansız. Hani en iyi yerler, gece geç saatlere kadar açık olan yerler 1'e 2'ye kadar açık oluyor. Eğer alışveriş yapmayı seviyorsanız size kötü bir haberim var. Yeni Zelanda'da çok fazla böyle dünyaca ünlü alışveriş markaları yok. Yeni Zelanda'da genellikle kendi markaları ya da Avustralya markaları kullanılıyor. Biraz da arkadaş ortamından bahsedeyim. Tabii ki bu göreceli bir şey. Ancak siz dışarıdan geliyorsanız Kiwi ortamına, yani Yeni Zelanda ortamına girmeniz biraz zor. Şöyle bahsedeyim. Zaten onlar çocukluklarından beri bir kendi arkadaş çevrelerini oluşturuyorlar. Ve o arkadaş çemberine dışarıdan girmeniz biraz zor olabiliyor. Tabii ki bu sizin arkadaşlık seviyenizde, sıcakkanlılığınıza bağlı. Ama bu hiç de kolay bir şey değil. Örneğin hani biz Türkiye'de arkadaşlarımızla saatlerce telefonda konuşuruz, mesajlaşırız. Gece kaç olursa olsun ararız. Hani burada birisini gece 10'da aradığınızda, 11'de aradığınızda biraz tuhaf kaçabilir. Yani tuhaf gözükebilir. Burada çoğunlukla insanlar çalıştığı için ya da okullarına gittikleri için ancak boş zamanlarında sizi ararlar ya da boş zamanlarında sizinle bir aktivite yapmak isterler. Videonun sonuna geldik. En başta da söylediğim gibi bu bahsettiğim eksiler kendi gözlemlediğim ve tecrübe ettiğim şeylerdi. Tabii ki bu kişiden kişiye farklılık gösterebilir ama genel olarak bu şekilde bu 6 madde karşınıza çıkıyor burada. Bir sonraki videoda Yeni Zelanda'nın artılarından bahsedeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.